Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Bakın bugün size sıradan bir hayat hikayesi anlatmayacağım. Bugün modern zamanların en büyüleyici ama bir o kadar da trajik hikayelerinden birinin derinliklerine iniyoruz. Bu sadece bir biyografi değil. Bu, insanlık bilgisinin özgürlüğü için verilmiş destansı bir savaşın ta kendisi. Dijital çağın Prometheus'u. Aaron Swartz'ın bugün kullandığımız interneti nasıl inşa ettiğini ve sonrasında o sarsılmaz statükoyu nasıl temelinden sarstığını hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Hikayemizin tam kalbinde yatan o büyük felsefi ikilemle başlayalım. Hiç durup düşündünüz mü? İnsanlığın onca yılda ürettiği bu ortak bilgi birikimi aslında kime ait? Yani şöyle bir düşünün, sizin, benim, hepimizin ödediği vergilerle finanse edilen bilimsel araştırmalar neden milyar dolarlık şirketlerin kurduğu ödeme duvarlarının arkasında kilitli kalıyor ki? Halkın parasıyla üretilen bilim neden yine halkın kendisinden saklanıyor? İşte Aran'ın beynini kemiren o en büyük ve yıkıcı soru tam olarak buydu. Yunan mitolojisini bilirsiniz. Prometheus, ateşi tanrılardan çalıp insanlara armağan eden ve bu cüreti yüzünden sistem tarafından akıl almaz bir şekilde cezalandırılan o meşhur figürdür. Aaron Swartz da kesinlikle basit bir hacker veya hırsız değildi. O, bilgi denen o kutsal ateşi onu tekeline alan dev kurumlardan geri alıp asıl sahibine, yani bize, halka geri vermeye çalışan dijital bir Prometheus'tu. Gerçekten de öyleydi. Peki kimdi bu adam? Sistemi dışarıdan yıkmaya çalışan rastgele biri falan sanmayın onu. O sistemi en baştan kuran dehaların ta kendisiydi. Kariyerindeki en çarpıcı şey ne biliyor musunuz? Yaşı. Sadece 14 yaşındayken bugün hala web sitelerinden haberleri anında çekmemizi sağlayan o meşhur RSS standardı var ya, işte onun ortak yazarıydı. Hemen arkasından daha ergenlik yıllarında içerik üreticilerine müthiş bir esneklik sağlayan Creative Commons'ın mimarlarından biri oldu ve genç bir yetişkin olduğunda, sıkı durun, bugün internetin en devasa platformlarından biri olan Reddit'in kurucu ortağıydı. Düşünsenize, daha reşit bile olmadan şu an hepimizin her gün kullandığı modern interneti adeta kendi elleriyle inşa etmişti. Ama sonra hikayede muazzam bir kırılma yaşandı. Reddit, dev medya şirketi Condé Nast'a satıldığında Aaron bir anda inanılmaz zengin bir genç adama dönüştü. Fakat o Silikon Vadisi'nin para basan, kurumsal, ruhsuz yapısı onun vizyonuyla tamamen ters düşüyordu. Ne yaptı biliyor musunuz? Bu devasa kurumsal serveti ve rahat hayatı elinin tersiyle itti, tamamen ideolojik bir aktivizme yönelmeyi seçti. Çünkü o interneti para kazanmak için değil, dünyayı özgürleştirmek için istiyordu. Aaron artık sadece bilgisayar başında kod yazan dahi bir çocuk değil, gümbür gümbür gelen politik bir güçtü. 2008'de yayınladığı Gerilla Açık Erişim Manifestosu'ndaki şu sözlere bakar mısınız? Bilgi güçtür. Ama tüm güçler gibi onu kendilerine saklamak isteyenler var. Bütün o bilimsel mirası bir avuç şirketin eline bırakamayız. Bu sıradan bir söz falan değil. Bu, bilgi tekellerine karşı resmen açılmış bir savaşın, çok net bir meydan okumanın deklarasyonuydu. Ve bu savaşı kesinlikle sadece sözle bırakmadı. İnternete ağır bir sansür getirmeye hazırlanan, arkasında devasa bir Hollywood lobisi olan meşhur sopa yasası vardı, hatırlarsanız belki. Aaron buna karşı Demand Progress adında bir grup kurdu. Milyonlarca sıradan vatandaşı öyle bir organize etti ki eşi benzeri görülmemiş bir şekilde o koca Amerikan Kongresi'ne geri adım attırdı. Yasa tasarısını çökertti. Ama işte can alıcı nokta şu, milyonları böyle harekete geçirebilen gücü Amerikan hükümetini fena halde korkutmuştu. Artık devletin o tehlikeliler radarının tam ortasındaydı. Ortadaki mantıksızlık o kadar büyüktü ki, bakın, JSTOR diye bilinen devasa bir akademik veri tabanı var. İçindeki makalelerin büyük çoğunluğu devlet fonlarıyla, yani doğrudan halkın cebinden çıkan vergilerle yazılmış. Ama siz sıradan bir vatandaş olarak bu makalelerden birini okumak isterseniz, sizden makale başına 30 ila 40 dolar gibi inanılmaz paralar isteniyordu. Kendi finanse ettiğiniz bir bilgiye ulaşmak için fahiş fiyatlar ödemek, Aaron için bu kelimenin tam anlamıyla absürt ve dayanılmaz bir adaletsizlikti. Ve işte bu yüzden 2010'un sonlarında o meşhur olay yaşandı. İnanın bana bir Hollywood filmi izliyor gibiyiz. Önce MIT kampüsündeki bir sistem odasına gizlice sızıyor, sonra bir temizlik dolabının içine minicik bir dizüstü bilgisayar ve devasa bir sabit disk saklayıp JSTOR'daki milyonlarca makaleyi bir bir indirmeye başlıyor. Bütün amacı bu bilgileri tamamen halka açmaktı ama maalesef yerleştirilen gizli kameralara yakalandı ve indirme işlemi sırasında suçüstü tespit edildi. Bilgiyi özgürleştirmek için attığı bu somut adım onu o devasa sistemin açık hedefi haline getirmişti.
Buradan itibaren adaletin nasıl korkunç bir silaha dönüştüğünü kendi gözlerimizle göreceğiz. Ortadaki tablo kesinlikle bir abartı değil arkadaşlar. Bir tarafta akademik bilgiyi insanlara ücretsiz sunmak için makale indiren gencecik bir Aaron Swartz var. Diğer yanda banka soyguncuları veya katiller. JSTOR şikayetini geri çekiyor, o indirdiği makaleler hiçbir zaman hiçbir yerde yayınlanmıyor bile. Ama hırslı savcılar Carmen Ortiz ve Stephen Heyman onun peşine asla bırakmıyor. Ta 1986'dan kalma köhne, dijital dünyadan habersiz bir bilgisayar korsanlığı yasasını kullanarak Aaron'ı tam 35 yıl hapis ve 1 milyon dolar para cezasıyla yargılamaya başlıyorlar. İnanabiliyor musunuz? Sadece bilgi isteyen bir aktivist için bir katilden daha ağır bir ceza isteniyordu. Sistem, onu kitlelere ders vermek için açıkça ibretlik bir kurban olarak seçmişti. Savcılar kapısına gelip ona bir anlaşma sundular. Suçunu kabul et, 6 ay yat ve çık dediler. Ama Aaron ne yaptı? O sarsılmaz onuruyla bu teklifi tek bir cümleyle reddetti. Ben hırsız değilim. Üzerine çöken o korkunç hukuki ve maddi yıkıma rağmen inandığı değerlere ihanet etmeyi bir an bile düşünmedi. 26. Yıllar süren o acımasız, yıpratıcı davalar, milyonlarca dolarlık devasa avukat masrafları, üzerine çöken devlet baskısı ve derin bir depresyon. 11 Ocak 2013'te Aaron Brooklyn'deki dairesinde yaşamına son verdiğinde sadece ve sadece 26 yaşındaydı. Lütfen bir anlığına durup bu yaşın ne kadar genç olduğunu bir düşünün. Dünyayı bu kadar temelinden değiştirmiş, internetin kodlarını yazmış o muazzam zihin henüz 26 yaşında aramızdan ayrıldı. Bu trajik son, onun fikirlerini veya mücadelesini durdurabildi mi? Asla. Onun bu fedakarlığının inanamayacağınız kadar doğrudan ve sarsıcı sonuçları oldu. Ölümünün yarattığı o küresel infialden sonra JSTOR o milyonlarca makaleyi mecburen ücretsiz erişime açmak zorunda kaldı. Onun bu cesur vizyonu bugün milyonlarca araştırmacının kullandığı Sci-Hub gibi gölge kütüphaneler kavramını doğurdu. O açık bilgi hareketinin dijital bir şehidi, sonsuz bir ilham kaynağı olarak tarihe resmen kazındı. Şimdi bugün içinde yaşadığımız o modern dünya ile ilgili çok çarpıcı bir kıyaslama yapalım. Bir yanda akademik bilgiyi bizimle ücretsiz paylaşmak istediği için 35 yıl hapiste tehdit edilen ve ölüme sürüklenen Aaron Swartz. Diğer yanda bugün o trilyon dolarlık devasa modellerini eğitmek için tüm interneti, yazarların emeklerini, hepimizin ürettiği verileri tamamen bedavaya ve izinsiz bir şekilde sömüren modern yapay zeka şirketleri. Onlar için herhangi bir yasal sonuç var mı? Sıfır. Kimse onlara 35 yıl hapis falan istemiyor. Bu korkunç ikiyüzlülük sistemin kurallarının aslında kimin için yazıldığını bize çok net göstermiyor mu? Bugünkü bu incelememizi şu tüyler ürpertici ama bir o kadar da doğru düşünceyle bitirmek istiyorum. Sistem parayı çalanları değil, statükoyu tehdit edenleri yok eder. Aaron Swartz hiçbir şeyi para için yapmadı. O sadece dev bilgi tekerlerini, o köhne statükoyu tehdit etti ve sistem onu var gücüyle ezdi geçti. Peki, soruyorum size, bugün kullandığımız bu interneti ve her gün ürettiğimiz bu devasa bilgi birikimini aslında kim kontrol ediyor? İşte bunu uzun uzun düşünmenizi istiyorum. Bu incelememizde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merak etmeye ve o önünüze konan bilgiyi her zaman sorgulamaya devam edin.